Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam ölçülü, tam kıvamında, çok lezzetli, özellikle kış aylarının vazgeçilmezi kuru patlıcan dolması tarifi hazırladım. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz dolmanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifim için 25 adet kuru patlıcanı tencerenin içerisine alıyorum. Yani yarım diziye geliyor. Bir dizinin içerisinde 50 adet var. Daha sonra patlıcanların üzerine geçinceye kadar soğuk suyu ekliyorum. Bu aşamada isterseniz sıcak su da ekleyebilirsiniz, soğuk su da ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez, her ikisi de olur. Suyu da koyduktan sonra tenceremizi ocağa götürüyoruz. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte pişiriyoruz. Ocağın altını daha sonra kısık ateşe getireceğiz. Biz de bu arada içerisine koyacağımız sumağımızı hazırlıyoruz. Bunun için cezvenin içerisine 3 yemek kaşığı sumağı koyuyorum. Daha sonra 1 su bardağı soğuk suyu ekliyorum. Sumağı ocağa götürüyoruz. Kaynadıktan sonra alıyoruz ve soğuması için kenara bırakıyoruz. 10 dakikanın sonunda patlıcanları kontrol ediyorum. Bir tanesini alıyorum. Bu şekilde bükülüyorsa ve kırılmıyorsa haşlandığı anlamına gelir. Bu bizim için yeterli. Ocağımızdan patlıcanları artık alıyoruz. Patlıcanları doldurmak için 25 tatlı kaşığı pirinç kullandım. Yani her patlıcan için 1 tatlı kaşığı pirinci kasenin içerisine koydum. 1 tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra kaynar suda 15 dakika boyunca pirinçleri ıslatıyorum. Bu vermiş olduğum ölçülerle kesinlikle iç harcınız artmıyor. Tam geliyor. Süzdürdüğüm patlıcanları iplerinden çıkartıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Patlıcanları da hazırladık, artık iç harcımızı hazırlıyoruz. İç harcını koyacağımız genişçe kabın içerisine 1 adet kuru soğanı küçük küçük doğradım, onu ekliyorum. Tarifimde 150 gram dana kıyma kullandım. Çeyrek demet maydanozu küçük küçük doğradım, onu da iç harcına ekliyorum. 2 diş sarımsağı içerisine rendeliyorum. Daha sonra sırasıyla 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiberi ekliyorum. Daha sonra ekşilik katması için 2 yemek kaşığı nar ekşisinden koyuyorum. Yemeğimizin içerisine sumak da koyacağız. Bu ekşilik bizim için yeterli. İç harcına 1 çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Sizler isterseniz bu aşamada sıvı yağ da koyabilirsiniz. Pirinci koymadan önce iç harcını güzelce karıştırıyorum. Böylelikle içerisine koymuş olduğumuz pirinçleri de fazla kırmamış oluyoruz. Süzdürüp yıkamış olduğum pirinçleri iç harcına ekliyorum. Onu da diğer malzemelerle birlikte güzelce karıştırıyorum.
Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. İç harcımızı doldurmak için güzelce hazırladık. Dolmalarımızı koymak için yayvan bir tencere alıyorum. Kuru patlıcanı alıyorum, yarısına gelinceye kadar dolduruyorum. Patlıcanların içerisini çok fazla doldurmayın, aksi halde iç harcınız dışarıya çıkabilir. Yarıya kadar doldurduktan sonra ağız kısmını sıkıca kapatıyorum, tencerenin taban kısmına yerleştiriyorum. Bütün patlıcanların hepsini bu şekilde dolduruyorum, üst üste gelecek şekilde diziyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Patlıcanların hepsini bu şekilde doldurdum. Patlıcanları tencereye dizme esnasında ağız kısımlarının yukarıya gelmesine özen gösterin. Tencerenin içerisine çeyrek çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. Kaynatıp soğutmuş olduğumuz sumağı da süzgeçten geçirerek tencerenin içerisine döküyoruz. Bu su yeterli olmadığı için üzerine biraz da soğuk su gezdiriyoruz. Suyu koyarken çok hafif üzerine çıkmasına özen gösterin. Bu bizim için yeterli olacak. Daha sonra tencerenin ağız kısmına uygun olan servis tabağını tencerenin içerisine koyuyorum. Üzerini kapatıyoruz. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte duruyor. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Tamamen suyu çekinceye kadar pişiriyoruz. 20 dakika sonra tencerenin kapağını açıyorum. Üzerindeki servis tabağını çıkartıyorum. 5 dakika boyunca da bu şekilde pişireceğim. 5 dakikanın sonunda artık yemeğimiz servis için hazır. Bu yemeği sıcak servis edeceğiz. Sizlere bir de bu leziz yemeğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Patlıcanları servis tabağının içerisine koyuyorum. Patlıcan dolmalarınızı isterseniz sade şekilde tüketebilirsiniz, isterseniz yoğurtla da tüketebilirsiniz. Servis tabağının içerisine yoğurt koyduktan sonra biraz da maydanoz serpiştiriyorum. Lokum kıvamında harika lezzetiyle dolmalarımız hazır. Üstelik hiçbir dağılma olmadan çok lezzetli bir şekilde pişirdik. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz dolmanın son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.